Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Videonun başındaki sesten de anladığınız gibi bugün sizlere çıtır çıtır el açması börek tarifiyle geldim. O zaman lafı hiç uzatmadan buyurun yapım aşamasına geçelim. Böreğimizin hamuru için yoğurma kasesinin içine 1 su bardağı suyumu ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı yoğurdumu da ekliyorum. Yoğurt birazcık sulu tarafından ekledim arkadaşlar. Çok koyu tarafı olmamasına dikkat edin. 1 adet yumurtamı da ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi kullandım. Sizler dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu da ekleyip malzemelerimi güzelce çırpma teliyle karıştırıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum ve sonrasında unumu yavaş yavaş ekleyerek kıvam alana kadar hamurumu yoğuracağım. Toplamda 5 su bardağı un ekledim. Sizlerin un marka kalitesine göre değişebileceği için hamurunuzun kıvamına göre un miktarını ayarlayabilirsiniz. Kıvamlı güzel bir hamur elde etmek için mutlaka unu yavaş yavaş ekleyin arkadaşlar. Elime yapışmayan baklava hamuru kıvamında olana kadar hamurumu yoğuruyorum. Hamurum çok güzel toparlandı. Elimi de şu anda yapışmıyor. Yoğurma kasesinde biraz yoğurduktan sonra hemen tezgahımda da hamurumu güzelce özleşene kadar yoğuracağım. Hamurunuzun bu kıvamda yumuşaklıkta olması yeterli gördüğünüz gibi. Hamurumu kesme aparatımla ilk önce 2 parçaya ayırıyorum. Sonrasında 21 ufak beze olacak şekilde parçalara ayıralım. Bezelerimin büyüklüğü cevizden biraz daha büyük bezeler olacak şekilde ayarlayacağım. Baklava gibi incecik açacağım için hamurumu çok fazla büyük bezeler yapmayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bezelerim çok büyük değil. Cevizden çok az büyüklükte olması yeterli. Avucumun içinde de güzelce yuvarlıyorum ki bezelerimizi ne kadar güzel yuvarlarsak açarken de pürüzsüz bir kıvamda yufkalar açmış oluruz. Evet, ben 21 tane bezemi güzelce yuvarlayarak hazırladım. Büyük servis tabağının altını çok az unlayarak bezelerimi servis tabağımın içine alıyorum. Üzerinde buzdolap poşeti kapatarak yaklaşık bu şekilde 10-15 dakika dinlenmeye alacağım ki bezelerimi daha rahat açabilmek için. Bezelerimi daha güzel rahat açmak için 1,5 su bardağı un, 1,5 su bardağı mısır nişastasını kaseme aldım. Güzelce karıştırdım. Bu şekilde açacağım nişasta ve unlu karışımla. Bezemin bir tanesini tezgahımın üzerine alıyorum. Altına ve üstünü güzelce nişastalı unlu karışımımdan döküyorum. Merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım. Bütün bezelerimi hızlıca merdane yardımıyla bu şekilde açacağım. Açmış olduğum bezemi kenara koyuyorum ve tekrardan nişastalı unlu karışımımı bezemin üzerine dökerek açma işlemini yapıyorum. Ben bu işlemi hızlıca açacağım. Eğer sizler daha yavaş açıyorsanız mutlaka kenarda bekleyen bezelerin üzerine poşet veya temiz bez örtün. O şekilde kurumamış olurlar. Bütün açmış olduğum bezelerimi üçlü grup halinde hazırlıyorum. Aralarında 1 tatlı kaşığı kadar nişasta serpiyorum. Gördüğünüz gibi üçlü şekilde üst üste koyacağım. 7 tane bu şekilde grup yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 7 tane gördüğünüz gibi üçlü bezelerimi hazırladım. İlk üçlü bezemi tezgahımın üzerine alıyorum. Geri kalanları da kenara koydum. Üzerine temiz bez örttüm ki üzerleri kurumasın. Açarken de beni zorlamaması için. Merdane ile büyütebildiğim kadar bu şekilde biraz büyüteceğim. Sonrasında oklavayla devam edeceğim.
Açarken biraz nişastalı unlu karışımdan döküyorum. İlk başlarda dökeceğim, sonrasında çok fazla dökmemeye özen göstereceğim arkadaşlar. Bu hamuru açmak çok kolay. Hemen ufak dokunuşlarla çabuk büyütebileceğiniz bir hamur oluyor. Bezeler bekledikçe daha da çabuk kolay açılacak. Ben bu aşamadan sonrasını hemen oklavayla devam etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok da kolay açılan bir hamur. Hiç bizi zorlamıyor. Yufka o kadar kolay açılıyor ki oklavayı çok fazla bastırmaya bile gerek yok. Bezeler bekledikçe sonrasında daha kolaylıkla açabileceksiniz. Ben çok az nişasta serptim bu aşamada. Çok fazla unlu nişasta karışımı dökmeden yufkamı açacağım. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bu börek de o kadar güzel lezzetli oluyor ki arkadaşlar, çıtır çıtır pul pul dağılan bir börek tarifi oluyor. Sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Mutlaka denemenizi. Bakın, kolaylıkla hemen incecik bir hamur oldu. Piştiğinde katları da birbirinden ayrılan çok güzel bir börek yufkası oluyor. Yufkamı çok kolaylıkla gördüğünüz gibi istediğim incelikte açtığım oklavamı sarıp birazcık yufkamı sallıyorum. İnceliğinde görüyorsunuz arkadaşlar, 3 tane yufkayı üst üste açtığım halde incecik bir böreklik yufka oldu. Yufkalarımı yağlamak için 150 gram tereyağı, üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ tereyağını da güzelce karıştırdıktan sonra yufkamın üzerine bolca yağlıyoruz. Her yerine eşit şekilde yağın dağılımı için fırça yardımıyla sürüyorum. Sonrasında kenar kısımlarını iç kısma katlıyorum. Bu kısımları da yağlıyorum. Böreğimizin kuru olmaması için mutlaka yağlama işlemine dikkat edelim. Ben böreğim için arkadaşlar patatesli iç kullanacağım. Sizler dilerseniz peynir, kıymalı, ıspanaklı istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Patatesimi haşladım. Güzelce yağda, soğanla kavurup sonrasında patatesini de ekleyip güzelce kavurdum. Sonrasında da arkadaşlar pul biber ve karabiber ekleyerek bu şekilde bir iç harcı yaptım. Böreğimi çok fazla sıkı olmayacak şekilde sardım. Sarmış olduğum böreğimi bu şekilde birazcık da uzatıyorum arkadaşlar. Daha güzel pişmesi için içine çok fazla sıkı sarmamaya özen gösterin. Tepsime bu şekilde yerleştiriyorum. Sizler dilerseniz başka şekillerde de tepsinize yerleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde yerleştireceğim. İlk böreğimi yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdikten sonra geri kalan üçlü ikinci bezemi de açıyorum. Hamurum bekledikçe daha kolay açılıyor. Tekrar çok az nişastalı unlu karışımımı döktükten sonra biraz merdane ile açtım. Geri kalanını da oklavamla açarak büyüteceğim. Yufkamızı ne kadar güzel ince açarsak böreğimiz de o kadar güzel, çıtır ve lezzetli olur. Zaten sonraki açma işlemleri daha kolay olacak arkadaşlar. Bezeniz beklediği için çok kolaylıkla yufkamı açtım. İkinci bezemi de açmış olduğum böreğimi tepsime yerleştiriyorum. Bu şekilde uçlarını birleştirerek tepsime yerleştireceğim. Geri kalan bezemi de aynı işlemi uygulayarak tepsim dolana kadar aynı işlemi yaptım. Artık son üçlü bezemi de açtım. İçine patatesi, iç harcımı ekledim ve tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu malzemelerle tam bir tepsi börek yapmış oluyoruz. Böreklerimi tepsiye çok sıkıştırmadan yerleştiriyorum. Hava alarak pişip aralarında hamur olmaması için bu işlemi
yapmaya özen gösterelim. Yufkalarım o kadar ince açılmış ki arkadaşlar, böreklerimin üzerinde baloncuklar oluştu bile. Kasemizin dibinde kalan yağın üzerine 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı kadar süt ekliyorum ve güzelce fırça yardımıyla karıştırıyorum. Böreğimin üzerine bolca sürüyorum arkadaşlar. Sosum bitene kadar böreklerimin üzerine bu sosu gezdireceğim. Fırça yardımıyla her yerine güzelce sürelim ki böreğimizin üzeri daha güzel kızarsın. Böreklerimizin üzeri de kuru olmaması için bolca sosumuzdan gezdirelim. Sosumu böreğimi sürerken ben de fırınımı açtım. 180 derece ısıtılmış fanlı ayarda böreklerimi pişireceğim. Dilerseniz akşamdan bu şekilde böreklerinizi hazırlayabilir, sosunu da sabah sürebilirsiniz. O şekilde de kolaylık olur sizin için. Malzemelerini de açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenerek kanalıma destek olmayı unutmayın. Videoyu fazla uzatıp sizleri sıkmamak adına eğer unuttuğum detaylar olursa yorum kısmına sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bütün gördüğüm yorumlara anında dönüş yapıyorum arkadaşlar. Artık hazır olan böreğimi hemen fırına 180 derece fanlı ayarda pişirmeye gönderiyorum. Böreğinizin güzel çıtır çıtır olması için mutlaka sıcak fırına gönderelim. 180 derece en az 5 dakika ısıtmış olduğunuz fırında pişirmeye özen gösterin böreğinizi. Böreğimi orta rafta pişiriyorum ki üzerinin hemen kızarmaması için. İlk önce 180 derece, sonra biraz kızardıktan sonra 170 derecede böreğimin içi de güzelce pişene kadar pişirdim. Görüntüden de görüyorsunuz arkadaşlar. Böreğim çıtır çıtır oldu. Tel tel ayrılıyor. Birazcık ilk sıcaklığıyla olduğu için arkadaşlar hemen zorlansam da sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Çıtır sesini de duyuyorsunuz arkadaşlar. Pul pul dökülüyor. Çıtır sesiyle de gerçekten enfes bir börek oldu. 3 tane bezeyi üst üste açsak da birbirine yapışmış görünse de arkadaşlar piştikçe o katlar tek tek ayrılıyor. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılan bir börek oldu. Şu an ilk sıcaklığı olduğu için yine de sizlere iç dokusunu göstermek istedim. Bu güzel börek tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten muhteşem bir börek oluyor. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.